Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, Türk Liman çalışmaları ve navlun piyasalarına yönelik GİSPİ TV mikrofonlarımıza değerlendirmelerde bulundu. Aydın Erdemir öncelikle dernek çalışmalarına yönelik bilgi verdi. 2023 yılına Türkiye'de ithalat, ihracatın düşmesiyle birlikte limanlarımızdaki yük tonajlarının düşüşüyle başladık. Yani hem Ocak hem Şubat ayı böyle. Ama Türk Liman çalışmaları şöyle gidiyor. Zaten özellikle yaşanan bu depremle birlikte Türkiye çapında limanların yani deniz yolu ulaştırmasının bugün riskli dediğimiz işte Marmara, Ege, Akdeniz gibi bölgelerde Türk limancılığının neredeyse kapasitesinin %85'inin buralarda olduğunu düşünürsek bu tip depremlerde deniz yolu ulaştırmasının önemini biz İskenderun'dan da gördük. Deniz yolu ulaşımının ne derece önemli olduğunun özellikle yaşadığımız deprem nedeniyle bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Erdemir, Türk Liman çalışmalarını ağırlıklı olarak buna yönelik gerçekleştireceklerini dile getirdi. Önümüzdeki günlerdeki Türk Liman olarak da çalışmalarımızın ağırlığını limanlarımız depreme hazır mı? Yani mevcut liman yapılarımızın hem inşaat teknik olarak da uygunluğu, tahkiki, varsa güçlendirilmeleri, yeniden hazırlanmaları gibi bir süreç bizi bekliyor. Yani bu süreçte de tabii ki idarenin çeşitli birimleriyle başta Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü olmak üzere, Çevre Şehircilik Bakanlığı olmak üzere bunları konuşacağız. Bunlarla ilgili önümüzdeki bir yılın gündemi bu. Çünkü Türkiye'yi gördüğünüz gibi büyük riskler bekliyor. Yani Türk ekonomisini de büyük riskler bekliyor. Onun için limanlarımızın buna hazır olması lazım. Bunun önemi anlaşılıyor. Dikkat edersiniz son zamanlarda ben de hep demeçlerimde büyük afetlerde, deprem dahil büyük afetlerde limanların aynı zamanda birer hayat ve can kapısı olduğunu da ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Baltık Kuru Yük Endeksi rakamlarına yönelikse şu yorumda bulundu Türk Liman Başkanı. Son günlerde yapılan bazı analizler var. Bu analizlerin önemli bölümü Baltık Kuru Yük Endeksinin son dönemlerde yükselmesindeki esas mantık aslında azalan gemi kapasitesi. Yani bunu da ifade ettiler. Özellikle Asya'da düşen gemi kapasitesinden dolayı kuru yük gemilerine olan talep. Ama dünya ticaretinin düştüğünü ve daraldığını söyleyebiliriz. Yani örneğin aynı yükselişi konteynerda göremiyoruz. Yani konteyner navlunları düşüyor bir yandan. Çünkü şunu biliyoruz, hem küresel resesyon hem de o küresel resesyonla beraber bir yüksek enflasyon ve hakikaten de bütün ülkeleri bekleyen yüksek faiz konusu üretimleri büyük oranda ve ticareti büyük oranda küçülttü. Bundan dolayı da dünya ticaretinin daralacağını bekliyoruz. Zaten ilgili UNCTAD başta olmak üzere ilgili kurumlarda dünya ticaretiyle ilgili bu uyarılarını yapıyor. Erdemir, Türkiye'de zor bir döneme girdiğimizi dile getirerek konteynerda 2023 yılının ilk 2 ayında yoğun bir küçülme yaşandığını belirtti ve temkinli olmamız gerektiğini vurguladı. Hem resesyondan dolayı Türk ekonomisi de bir sıkıntımız var ve ihracat kapılarımız, yani esas ihracat yaptığımız ülkeler de daraldığı için bu ihracatımız düşüyor. Biz bunu konteynerda görüyoruz. Bakın konteynerda ilk hem 2022 sonunda küçüldük hem de ilk 2 ayda yoğun olarak küçüldük. Bir yanda da tabii depremi öngörürsek bu 11 il Türkiye'de ihracatın neredeyse %9'unu yapan önemli bir üretim ve sanayi bölgeleriydi. Yani buralar açısından da bir sorun var. Bunların normalleşmesi de belli bir süre alacaktır. Onun için hakikaten çok daha temkinli olmamız gereken bir dönem. Yani ben Baltık Kuru Yük Endeksini bu konuyla ilgili arkadaşların dediği gibi bir dönemsel olarak olduğunu görüyorum. Aslında dünya ticaretinin büyümesine değil, gemi kapasitelerindeki düşüşten kaynaklanan geçici bir durum olduğunu düşünüyorum.